Herkese merhaba, ben Şenol. Bu video ile sizlere belirleyeceğiniz renk aralıklarına göre bulunduğunuz firmada takibini yaptığınız KPI performans sonuçlarını izleyebileceğiniz hat grafiğini nasıl hazırlayabileceğinizi anlatmaya çalışacağım. Bu grafik sayesinde sorumlusu olduğunuz KPI sonuçlarının hangi skala aralığında kaldığını ve sonucun hangi yöne gideceğini görebileceksiniz. Şimdi nasıl çalıştığına bir bakalım. Bunun için formüller şimdi hesapla diyorum ve grafikteki değişimleri renk aralıklarına göre görebiliyorum burada. Buradaki renk aralığımız şu şekilde. Kırmızı alan %20'lik alanı gösteriyor ve kötü. Şurada görülüyor. Sarı alan %30'luk alanı, yani 20 artı %30. Şöyle söyleyeyim, 21'den 49'a kadar veya 50'ye kadar giden bölümü gösteriyor. İyi dediğimiz alan ise %50'lik kısmı, yani 50'den 100'e kadar giden kısmı gösteriyor. Burada ise aylar ve üretim performans yüzdeleri görülüyor. Şimdi de yapım aşamasına geçelim. Bunun için şu alanı alıyorum. Kopyalıyorum ve sayfa 2'de özel yapıştır değerleri, özel yapıştır biçimleri diyorum. İhtiyacımız olacak diğer veriyi de alalım şuradan. Bunu da buradan kopyalıyorum ve şuraya özel yapıştır değerleri, özel yapıştır biçimleri diyorum. Şimdi ilk olarak şurayı alıyorum. Kopyalıyorum ve özel yapıştır. İşlemi tersine çevir diyorum. Şuraya geliyorum. Shift eşittir. Şu değeri alıyorum. Windows F4 ile sabitliyorum. Enter. Şuraya geliyorum. Shift eşittir. Şunu seçiyorum. Windows F4 ile sabitliyorum. Enter. Şuraya geliyorum ve Shift eşittir. Şunu seçip Windows F4 ile sabitleyip şunları aşağı doğru çektiriyorum. Şu alanı seçiyorum. Ekleden, grafiklerden şu grafiği seçiyorum. Yılmış sütunu. Şurayı kaldıralım görünümden. Kılavuz çizgilerini kaldıralım şunun. Buradan da şunu seçip sağ klik, seri grafik türünü değiştir diyorum. Ve buradan üretim performansı olan alanı, şu çizgi grafikten şunu seçiyorum. İşaretçiler olan çizgi grafiğini seçiyorum. Tamam diyorum. Şunu seçiyorum. Sağ klik. Ekseni biçimlendir diyorum ve şuradan burası 0 olarak kalsın. Şurayı 1 yapıyorum. Ve kapatıyorum. Daha sonra şunu siliyorum. Şu grafik başlığını siliyorum. Şunu da siliyorum. Ve şuradaki çizgileri de siliyorum. Şunu seçiyorum. Sağ klik, veri selini biçimlendir diyorum. Şuradaki boşluk genişliğini 0 yapıyorum. Şunu seçiyorum. Şuradan kalın yapıyorum ve büyütüyorum. Daha sonra öncelikle şuna başlayayım. Şunu seçiyorum. Veri selini biçimlendir diyorum. Dolgu kısmına geliyorum. Ve buradan gradyan dolguyu seçiyorum. Şuraya gelip şunları kaldırıyorum. Ve şuradan öncelikle doğrusal kalacak. Şunu önce bir rengini bir belirleyelim. Şunu kırmızı yapıyorum. Koyu kırmızı. Şunu açık bir renk yapıyorum. Şu şekilde. Buradan da yönünü şunu seçiyorum. Bu çok açık oldu. O yüzden şöyle, şu iyidir. Şuna geliyorum. Yine aynı şekilde gradyan dolduruyorum. Ve buradan şöyle yapacağız bu sefer. Koyu yeşil diyeceğim şunu. Ama tam tersi olacak. Burası değil, şurası olacak. Çünkü şu dış tarafın koyu yeşil olmasını istiyorum. Şunu da açık yapacağım. Yani şu. Ya da şöyle bir bakayım.
Evet, bu iyidir. Şuna geliyorum. Yine gradyan dolgu diyorum. Bu sefer şuraya 2 tane stop noktası ekliyorum ve şunu açık sarı şu şekilde, şunu da şunları da şu şekilde, şunları seçiyorum. Ya da şunu şöyle yapalım. Yine bunu seçelim. Saydamlığını 40 yapalım. Aynı şekilde şunu da saydamlığını 40 yapalım. Bu daha iyi oldu. Şimdi şu hattımızı seçiyorum. Sağ klik, veri serini biçimlendir diyorum ve buradan düz çizgi ve siyah diyorum. Şuradan da 2'ye indiriyorum. Şuradan işaretleyiciye geliyorum. Düz dolgu. Şuraya beyaz diyorum. Çizgisi olmasın ve şuradan yukarı tekrar çıkıp satıra geliyorum ve şuradan da düzleştirilmiş çizgi diyorum. Şu şekilde ayarlıyorum. Şunu biraz büyütelim noktaları. Şuradan yerleşik diyorum ve bunu seçiyorum. Şuradan da büyütüyorum. Bu iyidir. Şunu kapatıyorum. Şimdi veri etiketlerini ekleyelim. Bunun için yine buraya geliyorum. Veri etiketleri ekle diyorum. Ve bu etiketleri seçip biçimlendir kısmından bunu aşağıya alıyorum. Ve kapatıyorum bunu. Şunlar seçiliyken buradan kalın yapıyorum, büyütüyorum. Son bir şey daha. Şunu da seçip buradan biçimden şekil efektleri diyorum ve şunu seçiyorum. Şunu grafik seçiliyken dolgu yok diyorum. Ana hat yok diyorum. Şunu biraz daha büyüttük mü tamam bitti. Şunları beyaz yapıyorum. Grafiğimiz neredeyse tamam. Şimdi nasıl çalıştığına bakmak için buradan şunu yani rastgele arada formülü kopyalıyorum. Şuraya yapıştırıyorum ve aşağı doğru çektiriyorum. Ctrl D ile formüllere geliyorum. Şimdi hesapla diyorum. Renk skala aralığına göre hat grafiği ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarımı takip etmek ve öğrenmek isterseniz kanalıma üye olmanızı rica ediyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Daha sonra tekrar görüşmek üzere.